Arkadaşlar platformun en kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği eğitim setine hepiniz hoş geldiniz. Gelişimci mühendis olarak uzman kadromuzla birlikte uzun zamandır Udemy platformunda çeşitli içerikler oluşturuyoruz. Ve yine sizlere farklı bakış açıları kazandıracak ve aynı zamanda kendinize artı bir değer katmanızı sağlayacak bir eğitim setini sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi İş sağlığı ve güvenliği kavramı geçmişten günümüze kadar baktığımızda önemini giderek artıran kavramların başında geliyor. Ve bunun dışında biraz da geleceğe odaklandığımızda robotikleşmenin artık üretimin her yerine girmesi, arttırılmış gerçeklik teknolojisine olan yatırım, müşteri beklentilerinin farklılaşmasıyla firmaların kalite kontrol alanına yatırım yapması, bunun dışında üretim sürelerinin kısıtlanmaya çalışması ve aslında çalışanların motivasyonunun üretim verimliliğine etkisi tespit edildikten sonra artık firmalar iş sağlığı ve güvenliğine daha fazla yatırım yapmaya başladı ve gelecekte yatırımlarını sıklaştırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda sizler de en kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği eğitim setiyle birlikte iş sağlığı ve güvenliğinin amacını, kapsamını ve yeni nesil teknolojilerini öğrenirken kendinize artı bir değer katmış olacak ve sertifika sahibi olacaksınız. Peki arkadaşlar, bu kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği eğitim seti yani İSG eğitimi kimler için uygundur? Değerli arkadaşlar, sizler şu an halihazırda üniversite öğrencisi olabilirsiniz. Ya da arkadaşlar savunma sanayinde faaliyetlerinizi gösteriyor. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü ya da arkadaşlar diğer endüstrilerde faaliyetlerinizi gösteriyor olabilirsiniz. Buradaki diğer endüstrilerden kastımız tarım endüstrisi, makine imalat endüstrisi, yazılım sektörü, hizmet sektörü hiç fark etmez. Bu sektörlerde çalışan mühendisler olabilirsiniz ki arkadaşlar buradaki mühendislik kimliğiniz önemli değil. Bir teknik eleman olmanız yeterlidir. Makine mühendisi, endüstri mühendisi, bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, kalite mühendisi hiç fark etmez. Ya da arkadaşlar inşaat alanında çalışan işçiler, teknikerler, teknisyenler olabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar ofis çalışanları olabilirsiniz. İK çalışanları, pazarlama departmanı, kalite departmanı, süreç geliştirme departmanı hiç fark etmez. Bildiğiniz gibi arkadaşlar risk dediğimiz faktör evimizde otururken de bizi bulabilir. Bu doğrultuda evimizde duvara delik delerken de risk altındayız. Sahada çalışırken de risk altındayız. Ofis ortamında çalışırken de risk altındayız. Okulda okurken de risk altındayız. Fabrikada çalışırken de risk altındayız. Sadece risklerin koşulları ve durumları değişkenlik gösteriyor. Bu doğrultuda arkadaşlar mesleğimiz, yaşımız fark etmeksizin bu en kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği eğitim seti hepimiz için uygun olacaktır. Bu doğrultuda arkadaşlar çok doğru bir eğitim setini tercih ettiğinizi baştan bildirmek istiyorum. Peki bu eğitim setinin içeriği hangi konulardan oluşuyor? Bunun detaylarına sizlerle birlikte girelim. Çünkü Türkçe kaynak olarak bile bazı durumlarda bulamayacağınız çok kapsamlı konu içerikleri sizleri bu eğitim setinde bekliyor olacak. Değerli arkadaşlar, eğitim setimiz aslında onlarca konu başlığından oluşuyor ve bu onlarca konu başlığının da alt başlıkları var. Ve burada gördüğümüz tüm konular arkadaşlar sizlere aslında eğitimden en yüksek verimi almanızı sağlayacak şekilde dizayn edildi ve oluşturuldu ve eğitim setimiz uzun emekler ve yüksek araştırmalar sonucunda oluşturuldu. Bunun dışında arkadaşlar eğitim içeriğimiz sürekli güncelleniyor. Bildiğiniz gibi iş sağlığı ve güvenliği kavramı sabit bir kavram değil. Gelişen teknolojiyle birlikte sürekli kendine yatırım yapan bir kavram. Bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliği kavramı nesilden nesile değiştiğinde, yeni nesil teknolojiler iş sağlığı ve güvenliğine entegre edildiğinde ya da yeni haberler olduğunda bu eğitim içeriği de arkadaşlar güncellenmeye devam edecek ve sizlerden gelen sorularla birlikte de eğitim setimiz güncellenmeye yani içeriğini canlı tutmaya devam edecektir. Peki arkadaşlar eğitim içeriğimizi sizlerle birlikte detaylandıralım. Arkadaşlar eğitim setimizde ilk bölümümüzde sizlerle birlikte iş sağlığı ve güvenliği kavramına genel bakış yapacağız. Ve eğitimimizin en sonunda sıfırdan başlayarak İSG konusunda uzmanlaşmış bir şekilde sizleri uğurlayacağız. Burada arkadaşlar ilk bölümümüzde iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, tarihi, sektörlere göre iş kazaları oranı, uluslararası çalışma örgütüne ya da diğer örgütlere göre İSG'nin tanımı ve iş sağlığı ve güvenliğinin amacı üzerinde konuşacağız. Evet, belki bunlar kolay konular olarak gelebilir fakat arkadaşlar sizlere farklı bakış açıları kazandırabilecek önemli konular arasında geliyor. Mesela
Mesela otomotiv sektöründe iş kazası oranı, inşaat sektöründe iş kazası oranı ve bunlara bağlı risk faktörlerini arkadaşlar ilk bölümümüzde detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Arkadaşlar ikinci bölümümüze geçtiğimizde artık konunun detaylarına biraz daha iniyor olacağız. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve sektörler için önemi üzerinde konuşacağız. Teknik, ekonomik ve sosyal zorunluluklar üzerinde konuşacağız. Yani teknik hangi zorunluluklar ortaya çıktı ki İSG kavramı önemlendi? Ekonomik hangi zorunluluklar ya da sosyal hangi zorunluluklar ortaya çıktı? Tamam, iş sağlığı ve güvenliğinde yaşanabilecek bir iş kazasının manevi boyutu vardır. Yani çalışan uzvunu ya da hayatını kaybedebilir. Fakat çok fazla bilinmeyen iş kazalarının arkadaşlar ekonomik boyutları da vardır. Üretim verimine, kaliteye ciddi zararları vardır. Bu da arkadaşlar milli gelirlerin düşmesine neden olur. Bu konu üzerinde konuşacağız. İş güvenliğinin motivasyon üzerine etkisini konuşacağız. Bildiğimiz gibi çalışan motivasyonu üretim verimi için gerçekten önemlidir ya da iş kazalarının azaltılması için önemlidir. Peki iş güvenliğinde alabileceğimiz tedbirler çalışan motivasyonunu nasıl arttırıyor? Bu bölümde bunun üzerine konuşacağız. İş kazaları ya da meslek hastalıklarının birbirine göre farkları üzerinde konuşacağız. Ramak kala olay nedir ve önemi nedir? Ramak kala tutanak nasıl tutulur? Bunun üzerine konuşacağız. Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar firmalara ramak kala kutuları yerleştirdiğimizde iş kazalarının nasıl önüne geçebiliriz? Bu konu üzerinde detaylı bir şekilde örneklerle birlikte konuşuyor olacağız. Diğer bir bölümümüzde arkadaşlar insana bağlı iş kazaları nedenleri üzerinde konuşacağız. Ki iş kazalarının arkadaşlar yapılan araştırmalarda çeşitli sektörlerde nedenlerinin %90'lık kısmının insana bağlı, yani insan faktörü başta olmak üzere kazalar olduğunu görebiliyoruz. İş kazalarının nedenleri, iş kazalarına yol açan kişisel nedenler, yaş, medeni durum, cinsiyet, eğitim düzeyi üzerinde konuşacağız. İş kazalarına yol açan fizyolojik faktörlere bakacağız. Beden durumu ya da işçiyi arkadaşlar fizyolojik durumuna göre işe aldığımızda ne gibi faydalar ya da iş kazalarını nasıl engelleyebiliriz, buna bakacağız. Ergonomi ve İSG için önemine bakacağız. Ergonomi insanı makineye uyarlamak değildir aslında. Makineyi insana göre dizayn etmektir. Makineyi insana uyarlamaktır. Bunun üzerine konuşacağız. Ve iş kazalarına yol açan ve çok fazla önemsenmeyen psikolojik faktörler üzerinde de duracağız. Mesela buradaki tablomuzda arkadaşlar 2000 ile 2015 yılları arasında hem yaşın iş kazaları oranları nasıl etkilediği hem de cinsiyetin iş kazaları oranları nasıl etkilediğini görebiliyoruz. Buna dair arkadaşlar çok fazla tablo ile birlikte sizleri teknik detaylarda da aslında eğitmeyi düşünüyoruz. Diğer bir bölümümüze baktığımızda arkadaşlar çevresel risk faktörleri ve iş kazaları üzerinde konuşuyor olacağız. Dediğimiz gibi evimizde otursak, dışarıda olsak ya da fabrika ortamında, ofis ortamında olsak da riskler arkadaşlar her yerdedir. Mesela bir fabrika ortamına girdiğinizde genellikle bu tarz sesler duyarsınız. Arkadaşlar bu ses, aslında biz bu sese gürültü diyoruz. Gürültü istenmeyen ses olarak karşımıza çıkıyor. Gürültü kaynakları iş kazaları nedenlerine bakacağız. Gürültü düzeyi ölçüm yöntemleri üzerinde konuşacağız. Mesela arkadaşlar bakın burada gürültü dozimetresini görüyoruz. Hareketli çalışanların yakasına taktığımız bir mikrofonla ne kadar gürültüye maruziyet durumunu ölçmüş olacağız. Ve arkadaşlar gürültü düzeyi 8 saatlik bir mesai içerisinde 87 desibelle sınırlandırılmış. Bu detayları sizlerle birlikte konuşmuş olacağız. Yine arkadaşlar aydınlatma faktörü bizler için çok değerli. Aydınlatma hem işin kalitesini etkilediği gibi iş kazalarına da neden olabiliyor. Belki bizzat olarak olmuyor fakat kişinin direktman gözlerini etkilediği için arkadaşlar iş kazalarına neden olabiliyor. Aydınlatma faktörü üzerinde konuştuktan sonra değerli arkadaşlar aydınlatma düzeyi için kullandığımız lüksmetre teknolojisi üzerinde konuşacağız ve aydınlatma düzeyinin hangi operasyonlar için hangi düzeyde tutulması gerektiği üzerinde konuşacağız. Bunun dışında arkadaşlar titreşim önemli bir faktör. Günümüzde aslında oturduğumuz anda da titreşime maruz kalıyoruz. İç organlarımızın hayati faaliyetlerini sürdürürken de bir titreşime maruz kalıyoruz. Fakat bu titreşim ileri düzeye çıktığımızda özellikle eklem bel bölgelerimiz için ciddi sıkıntılar doğuruyor. Mesela matkapla duvarı deldiğinizde matkap sizlerin elinizden gelecek şekilde bir titreşim oluşturur. Bu matkaba çok fazla maruz kaldığınızda eklem rahatsızlıklarına uğrayabilirsiniz. Bunlar üzerinde detaylı bir şekilde konuşacağız ve titreşim düzeyi ölçüm yöntemleri üzerinde konuşacağız. Bakın burada arkadaşlar matkabın
insanın eline ne kadar titreşim verdiğini ölçmek için kullanılan bir titreşim ölçüm cihazı var. Bunun üzerinde konuşacağız ve ölçüm raporunda olması gereken etikler üzerinde detaylı bir şekilde fikir alışverişinde bulunacağız ve çevresel risk faktörlerini bu şekilde sizlere katma değer üreterek aslında öğrenmiş olacağız. Diğer bir bölümümüze baktığımızda arkadaşlar iş kazaları vaka analizleri üzerinde konuşacağız ve yeni nesil İSG önlemleri üzerinde konuşacağız. Mesela burada arkadaşlar lazer teknolojisini görüyoruz bizler. Bu teknolojiyle birlikte arkadaşlar robot çalışırken insan eli içeri girdiğinde lazerler bunları görüyor ve makinenin durması sağlanıyor. Özellikle bu teknolojilerle birlikte arkadaşlar bizler ne gibi önlemler alabiliriz? Bunun üzerinde konuşacağız. Ekipmanın fazla zorlanması, dikkatsizlik, bakımlarının yapılmaması, koruyucu önlemlerin alınmaması, yanlış ekipman seçimi gibi arkadaşlar konularla birlikte vaka analizlerimizi sizlerle birlikte öğreniyor olacağız. Diğer bir bölümümüze baktığımızda arkadaşlar kişisel koruyucu donanımlar üzerinde konuşacağız. Yani KKD'ler üzerinde konuşacağız. Kişisel koruyucu donanım nedir? Kişisel koruyucu donanım ne zaman kullanılır? Her malzeme kişisel koruyucu donanım mıdır? Bir malzemenin kişisel koruyucu donanım olması için üzerinde ne gibi semboller olması gerekir? Risk hiyerarşisi nedir? Ortadan kaldır, yerine koy, mühendislik, KKD kullanımı nasıl olması gerekir? Ortamda bir risk gördüğümüzde sadece KKD mi kullanmamız gerek ya da hangi adımlarda bu riski bertaraf etmemiz gerek? Bunlar üzerinde konuşmuş olacağız. Ve burada da gördüğümüz gibi arkadaşlar biraz daha büyüttüğümüz takdirde çok net bir şekilde göreceğiz. Mesela burada bir koruyucu eldiven görüyoruz. Bu koruyucu eldiven üzerinde bulunan CE işareti, EN işareti ya da burada gördüğümüz semboller ne anlama geliyor? Bunu da arkadaşlar bu bölümde detaylı bir şekilde konuşacağız ve kişisel koruyucu donanımları bu şekilde sizlerle birlikte öğrenmiş olacağız. Diğer bir bölümümüze geçtiğimizde arkadaşlar bu bölümde gerçekten çok değerli ve Türkçe kaynak olarak bulmakta zorlanacağınız bir bölüm. İş kazalarını bizler yaşadıktan sonra yaşamak istemeyiz fakat bazı durumlarda yaşadıktan sonra bunları takip altına alırız ve bunları iyileştirmek için bir istatistik prosesler uygulamamız lazım. Yani oranlarını hesaplamamız lazım. Burada kaza sıklık oranı hesaplama, kaza ağırlık oranı hesaplama, kaza olabilirlik oranı hesaplama gibi yöntemler üzerinde duracağız ve otomotiv sanayi ve diğer sanayiler için örneklerle ve oran değerlendirmeleriyle birlikte bu hesaplamaları artık kariyerinizde yapabilir duruma geleceksiniz. Mesela bir kazanın ne kadar sık yaşandığını burada öğrenebileceğiz. Ya da kaza yaşandıktan sonra kaza ağırlık oranı hesaplayarak ne kadar gün kaybı olabileceğimizi görebileceğiz. Kaza olabilirlik oranı o işletme için ne kadar? Bunlar üzerinde konuşuyor olacağız. Değerli arkadaşlar bu konu başlıklarının dışında sizlere burada anlatamayacağım aslında çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Çok fazla konu başlığımız var ve bunun dışında arkadaşlar ekstralar bölümüyle birlikte devamlı eğitim içeriğimizi güncellemeye de devam edeceğiz. Özellikle yeni nesil teknolojileri sizlerden aldığımız geri dönüşler doğrultusunda oluşturduğumuz bölümleri ekstralar bölümüne sürekli olarak koyacağız ve bizlere sorduğunuz soruları da arkadaşlar en geç 24 saat içinde cevaplama garantisini sizlere veriyoruz. Yani ömür boyu bu konu üzerinde sizlere danışmanlık yapmış olacağız. Bunun dışında arkadaşlar eğitim setimize ilk girdiğinizde çok fazla ön izleme videosu var. Eğitim setimizin içeriği hakkında, konu nasıl anlatılmış, aktarım nasıl, ben bu eğitimden kendime değer üretebilir miyim konularını buradaki arkadaşlar videoları izleyerek öğrenebilir ve daha sonrasında eğitimimize kayıt olabilirsiniz. O zaman arkadaşlar eğitim setimizde görüşmek üzere. İş sağlığı ve güvenliği kavramına sıfırdan başlayarak uzmanlık seviyesine ulaşmak istiyorsanız gerçekten doğru bir eğitim üzerindesiniz. Bunun dışında arkadaşlar bizleri Instagram ve YouTube platformundan Gelişimci Mühendis adıyla takip etmeyi unutmayın. Ben sizleri bir sonraki videoda bekliyor olacağım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Risksiz bir ortamda ömür boyu çalışmanız dileğiyle.